Bolluk ve bereket ayı Ramazan'ın ilk gününden herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere Ramazan deyince ilk akla gelen Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Fırında satılan pidelerin birebir aynısı, aynı lezzette çok da güzel bir tarif oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak pidemin hamurunu hazırlamakla tarifime başlıyorum. Bunun için 2 su bardağı kadar ılık suyumu kasemin içerisine aldım. Ve ardından içerisine 1 paket yaş mayanın sadece yarısını kullanıyorum. Şöyle elimle ufalayarak suyun içerisine atıyorum. Bu arada siz dilerseniz 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. Mayanın çabuk aktifleşmesi için şöyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde toz şekeri de ekledikten sonra bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Maya ve şeker eridikten sonra üzerine şöyle 200 mililitrelik bir bardak ile 1 bardak un ekliyorum. Bu şekilde pidemizin ön mayasını hazırlamış oluyoruz. Eklemiş olduğum un güzelce karışıp pürüzsüz bir kıvam elde edince üzerini kapatıyorum ve bu şekilde mayamı aktifleşmek için kenarda 15 dakika kadar bekletiyorum. Gördüğünüz gibi mayam kenarda çok güzel aktifleşti. Bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre mayanın aktifleşme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi ön mayamın üzerine yine aynı bardak ile yavaş yavaş ve kontrollü olarak un ekliyorum. İlk aşamada 2 su bardağı unu ekledim ve şöyle güzelce bir karıştırdım. Ardından 1 bardak daha unu ekleyerek hamurumu pürüzsüz güzel bir kıvam elde edinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu pide hamurunda hamura hiçbir şekilde elimizi değdirmiyoruz. Bu şekilde spatula ile ve bir hamur kartı kullanarak karıştırarak hamurumuzu bu şekilde hazırlayacağız. Ben pide hamuruma ön mayalamada dahil toplamda 4,5 su bardağı un eklemiş oldum ve bu şekilde bir hamur kartıyla kenarlarını da toparlayarak hamurumu tekrar güzelce bir karıştırıyorum ve sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı olacak şekilde de zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağını da yine hamura güzelce yedirdikten sonra artık kapağını kapatacağım ve kenarda hamurumu mayalandıracağım. Gördüğünüz üzere ben hamuruma tuz eklemiyorum. Tuzu en son aşamada ekleyeceğim. Bu şekilde kenarda yarım saat kadar mayalanan hamurumun üzerine şöyle 1 tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekledim. Ve bir fısfısla hafifçe tuzu ıslatarak tekrar güzelce hamurumu karıştırdım. Mayalı hamurlarda tuz doğrudan maya ile temas ederse mayanın etkinliğini yavaşlatır ya da durdurur. Bu yüzden tuzu direkt maya ile temas ettirmeyin. Benim de yaptığım gibi tuzu hamurun ilerleyen safhalarında en son aşamada ekleyin. Hamur kartıyla aşağıdan yukarı doğru katlayarak hamurumu güzelce toparladım ve tekrar üzerini kapatarak 15 dakika kadar mayalandırdım. Fırındakiler kadar lezzetli bir pide hamuru yapmak istiyorsanız hamurunuzu bu şekilde aşamalı olarak hazırlamalısınız. Hemen hamurumu yoğurayım sonrasında şekil vereyim derseniz aynı lezzette pideleriniz olmaz. Şimdi hamurumu unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve bu hazırladığım pide hamurundan toplamda 400 gramlık 2 tane Ramazan pidesi yapacağım. Bezeleri ayırmadan önce hamurunuzu bu şekilde ortadan içe doğru katlayarak güzelce şekil verelim ve yuvarlayalım. Yapmış olduğumuz bu işlem sayesinde de pidelerimizin içi göz göz olacak ve çok güzel kabaracaktır. Şimdi toparladığım hamuru tam ortadan 2 eşit parçaya bölüyorum. Söylediğim gibi 400 gramlık 2 tane Ramazan pidesi elde etmiş olacağım. Yine tekrar her bir bezeyi içe doğru katladıktan sonra yuvarlıyorum ve sonrasında her birini ayrı ayrı tepsiler içerisine alarak tekrar tepsi içerisinde yarım saat kadar mayalandırıyorum. Sizler tek tek uğraşmak istemezseniz tamamını büyükçe yuvarlak bir tepsiye koyarak da yine kalın bir pide halinde de bu tarifi yapabilirsiniz. Ama bizler böyle çok kalın ve içli bir pide sevmediğimiz için ben 2 tane küçük ve daha ince boyutlarda pide hazırlıyorum bugün. Bu aşamada fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt yerleştirerek üzerine de biraz mısır unu serpiştiriyorum.
Normalde fırınlardaki Ramazan pidelerin altında da kepek oluyor. Varsa elinizde kepek, onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde fırın tepsisine almış olduğum pide hamurlarını yarım saat kadar kenarda mayalandırıyorum. Ve sonrasında ben de üzerine sürmek için fırıncı şifamı hazırlıyorum. Kase içerisine 1 yemek kaşığı kadar unumu aldım ve üzerine ilk olarak soğuk su ekleyerek çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Sonrasında homojen, pürüzsüz bir kıvam elde edince içerisine sıcak su ekleyeceğim. Güzelce karıştırıp bu kıvamı elde edince içerisinde şimdi sıcak su ekleyelim. Sıcak su ekledikten sonra da sürekli karıştırmaya dikkat edelim. Yalnız ben bu aşamada bir tık fazla su ekledim. Sulu kıvamda oldu. Siz suyunu biraz daha az miktarda kullanabilirsiniz. Pidelerin üzerine bu fırıncı şifası sürdüğünüzde aynı fırındaki gibi mis gibi kokan Ramazan pideleriniz olacak. Şimdi bu şekilde bunu da kenarda bekletiyorum ve sonrasında mayalanan pide hamurlarıma şekil verme sırası. Pide hamurlarınıza mutlaka kenarda bu şekilde tepsi mayası verdirin ve sonrasında hazırlamış olduğunuz şifadan da üzerine güzelce sürün. Şöyle ben bir kaşıkla sürdüm biraz, sonrasında da elimle sürmeye devam edeceğim. Parmak uçlarınızı da yine fırıncı şifasına batırın ve sonrasında pide şekli verin. İlk olarak şöyle her yerini şifaya buladıktan sonra orta kısmını bombeli olacak şekilde bırakarak sadece kenar kısımlarını yuvarlıyorum ve sonrasında da ortasına son pide şekli vererek bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada fırınınızı da 250 derece alt üst ayarda açın ve içerisine bu şekilde fırına dayanıklı bir kapta sıcak su yerleştirin. Pide hamuruna da şekil verdikten sonra şöyle alttan doğru çekiştirerek biraz büyütüyorum ve inceltiyorum. Dediğim gibi siz daha kalın pideler seviyorsanız bu işlemi yapmayın. Direkt şekil verdikten sonra yumurta sarısı sürerek fırına gönderebilirsiniz. Ben Ramazan pidesini yumurtalı sevdiğim için üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sizler sevmiyorsanız direkt fırıncı şifası sürdükten sonra üzerine çörek otu ve kavrulmuş susam serpiştirerek de pişirebilirsiniz. Ramazan pidesini pişirirken mutlaka yüksek derecede ve buharlı olarak pişirin ki pidelerinizin üzeri çıtır çıtır, içi de yumuşacık pişsin. Ben önceden ısıtmış olduğum ve böyle bir kap yerleştirmiş olduğum fırınımın içerisine pidemi gönderiyorum ve üzeri ve altı güzelce kızarınca da fırından çıkartıyorum. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 15 dakikada üzeri ve altı çok güzel bir şekilde pişmişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre pidelerinizi kontrollü olarak pişirin. Ben pidelerimi bu şekilde tek tek pişirdim. Dediğim gibi siz yan yana iki pideyi de bir arada pişirebilirsiniz. Şöyle fırından çıkardığım pidelerimin yakından son halinde sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri ve altı çok güzel pişti. Şöyle de yumuşacık, dışı da çıtır çıtır, çok güzel Ramazan pidesi oldu. Evet, bugün sizlere evinizde Ramazan pidesi nasıl yapılır tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.